Herkese selam. Yaşayan küçük evrenler deyince bir anda böyle bir garipseyeceksiniz. Bu da çok doğal bir şey. Ee, Demek istediğim şu, yani insan küçük bir evrendir. Yani nasıl ki gökyüzüne baktığın zaman kocaman evren var. Demek ki bu, yani her şey büyük ve küçük. Yani ee, yaklaştırmak ve uzaklaştırmakla alakalı. Ee, Ana temel nokta esir. Yani bugün esirle başlayayım. Esaretin, yani insanın kendi bedeninin içinde esir olması, e, bu esaretten nasıl aydınlığa çıkarsınız diyeyim. Şöyle bir şey bakabilirim. Yani bunu yüzeysel olarak anlatmaya çalışayım. Ee, Çok aşırı derin, yani sonsuz bir konu gibi düşünebiliriz. Aslında sonsuz değil de yani algıladığımız kadar sonsuz. Hiçbir şeyin sonu yok zaten. Ee, Yaşam, her şeyin sonu var. Evrenin de sonu var. Ama bir tek sonu olmayan Yaradan'ın, Allah'ın sonu yok. Demek istediğim şu, yani esir maddesini çözmemiz için kara delikleri araştırmamız lazım. Ama tabii bu da cesaret ister. Oraya kadar ulaşabileceğiz mi? Ee, Evrenin, yani insanın ömrü yetecek mi onu çözebilmek için? Onu çözebilmek aslında çok kolay, bir o kadar da çok da zor. Yani her şey 9 evreden oluştuğuna göre, yani kara delikler, sonra insanın e, yaratılışı ve karaktersellik özellikleri e, 9'da başlar. O da burçlar, insan, yani 12 burçtan insanların karakterleri 12'şer olduğu için o karakterleri de 12'şer ve hep bölünmen gerekiyor yani. Küçüklükte sonra dünyaya geliriz. Dünyanın etrafındaki dönen gezegenlere gelebiliriz. Yani e, her gezegenin farklı bir ruhu var ve bunların içinde farklı bir e, enerji, yani melek diyelim bugünkü. Yani aslında gerçek olan şeyler söyleyeyim. E, Melekler, insanlar ve bunun gibi e, yaratılmış olan binlercesi. Yani bilmediğimiz şeyler için net bir şey söyleyemiyoruz. Yani fiziksel olarak göremediğimiz için. Yani biz her şeyi fiziksel olarak baktığımız için olaylara, fizik dışındaki olan ne var ne yok bunu e, ayırt edemiyoruz. Yani ancak sadece görmemiz gerekiyor. Ya da bugünkü sözde teknolojimizle e, bir miktarını çözebildik. Yani o da nasıl söyleyeyim, milyonda 0,1'ini diyeyim. Yani zaman e, kavramına bakarsak insan vücuduna, yani her şey zamandan oluştuğuna göre dünyada ve evrenin de farklı bir zaman kavramı var ve her şeyin farklı bir zaman kavramı var aslında ana temel noktada. Yani konuyu çok iç içe soktuğumuz zaman aslında her şey iç içe de basit bir şekilde indirgemeye çalışırsak, yani basite düşürürsek, e, şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani biz sadece gözümüzle görebildiğimiz 5 duyudan veya tat alma duyumuz, duyma, e, onun gibi duyuların, yani toplamda 5 duyumuz var. Şöyle kısaca özet geçmeye çalışayım, yani hepsini toparlamaya çalışıyorum. Bir anda hepsi birden aklıma düşünce kafam karışıyor bu sefer de. E, Şu şekilde anlatayım örnek olarak. Esir maddesinden girdik ki, oradan baktığın zaman biz kendi bedenimizde nasıl bir esaret içindeyiz. Yani bilmediğimiz şeyleri hep e, korkarız bilmediğimiz şeylerden. Ana temel nokta buradan başlar zaten. Aslında korkacağımız hiçbir şey yok. E, Korkmamız gereken sadece e, kötülük, yani kötü davranışlardan korkmamız gerekiyor. Kötü davranışlardan korkmadığımız sürece hiçbir şeyi çözemeyiz. Yani öncelikle her şeyi yaşatmaya bakmamız lazım ki kendimizde yaşayalım. Yani biz kendimizin yaşamın temel noktası, en ufak noktayı bile yaşatalım ki bize tekamül etsin. Nasıl ki insan yaratılışın son noktasıysa evrende, yani koca bir evren düşün. Biz de küçük birer evreniz yani. E, Her
her şey birbirine iç içe girdiğine göre küçülttükçe yani e, hep küçüğe bakmamız lazım. Aslında büyüğü de görmemiz lazım. E, Noktayı ayırt edemiyoruz. İşte problem de buradan kaynaklanıyor. Demek istediğim her şey döngü. Ee, Ana temel yani insan fiziğine baktığın zaman döngü. Yani 7 çakramız, 7 boyutumuz ve bunu tek noktaya indirgeyen kalptir. Ee, Beynimizle düşünürüz, kalbimizle isteriz diyelim. Yani bu enerjiyi istediğimiz zaman yukarıya Allah'a gönderdiğimiz zaman bu evrenin katmanlarından yukarı çıkar. Ee, Gezegenlerden birbirine circulation yani aktarmalı olarak kara deliklere geçer. Kara deliklerden de Allah'a doğru ulaşır. Ve bu yani zaman kavramı bize göre farklı olduğu için, oraya zaman kavramı çok farklı olduğu için e, biz buradan gönderdiğimiz zaman orada çok hızlı bir tema, yani çok hızlı bir akış olduğu için buraya geri döndüğü zaman bizim hayatımızda belki 5 yıl sonra değişiklik olur veya belki bilemezsin bir ay sonra değişiklik olur. Yani bir şeyi enerjisini nasıl gönderdiğinle alakalı. Ya zaten kötü enerjiyi yani kötülük bir şey isteyerek gönderirsen o enerjiyi o zaten belirli bir katmanlarda takılıp kalıyor. Ve geri dönüşü onun sana daha hızlı oluyor. Ama iyi bir enerji gönderirsen yukarı biraz bazen geç de gelebiliyor ama sonuçta sen burada bir şeyi yapman lazım ki yani yaratılış dediğimiz olay yaratmaya yani biz Allah değiliz bir şey yaratamayız da e, yaratırız da yaratamayız da. Yani ne demek istediğim çok ince bir şey de. Yani yaratmak dediğimiz şöyle bir şey. Sevgi enerjisi. Örnek vereyim. Bir çiçek ekersin veya bir bitki ekersin. O bitkiyi severek yetiştirmen örnek veriyorum. Her gün severek güzel bir enerjiyle su dökersin, bakarsın, güneşe çıkarırsın veya yağmurlu günlerde içeri evine alırsın bu saksıdaki bitkiyi. Ondaki baktığın zaman o güzel enerji sana da huzur verir, evin içine de huzur verir. Ama sen onu sadece su verip kenara bir köşeye atarsan o da yani sevgisiz büyüyen bir çocuk gibi düşün. Her şey bu şekildedir yani. Neden? Ee, Her şeyi yani güzel yetiştirmenin anlamı şudur. Yani çocuğuna nasıl bir sevgi verirsen, nasıl yetiştirirsen geleceğimizde o şekilde geliştiririz ve yetiştiririz. Yani her şey bununla alakalı. Güzel olaylara bakmamız lazım. Yani biz dünyamızı mahvediyoruz bu şekilde. Yani hep kötülük düşünerek, kötü enerji yayarak, birbirimize kötü davranarak. Geçenlerde bir tane video izledim. Çok kısa bir video. Amerika'da bir tane evsiz, e, bir tane de lüks bir iş yeri işletmesi. Orada hortumla kadını ıslatıyor buradan git diye. Yani kadın gitmediği için veya erkek mi kadın tam bilmiyorum evsiz. Yani sen ona o şekilde kötü davrandığın sürece sen kendi hayatını kötüye yoruyorsun. Sanki zannediyorsun ki her şey o oradan gidince senin hayatın daha güzel olacak. Belki onun orada olması senin hayatını daha güzelleştirecekti. Ama sen o iyiliği fark edemediğin için oradan o güzelliği, sen o güzelliği görünüm olarak kötü zannettiğin için o güzelliği kendi hayatından tekmeyle kovduğun için hayatını kendin mahvedeceksin ileride. Bunun farkında bile değilsin. Yani bununla alakalı bugün yaptığımız her şey yani öldürdüğümüz veya katlettiğimiz her şey sizin kendi hayatınıza geri döner. Yani yaşatın ki kendiniz de yaşayasınız. Yani bir şeye can veya nasıl söyleyeyim bir şeyi yaşatmadığınız sürece hayatınızda kendiniz nasıl yaşatacaksınız? Ormanları katlettik, her şeyi mahvettik, hayvanları öldürdük. Ki bunlar bizim için bir döngüdür. En ufak noktayı değiştirirseniz hayatınızda, yani doğa ana dediğimiz olay bununla alakalı. Yani her şey enerjisel noktadan bakarsak topraktaki olan atom partikülü senin bedeninde var. Yani sen ne yersen bedenin odur. Yani bugün dışkı yersen dışkıya dönüşürsün bedenin bir zaman sonra. Örnek veriyorum temiz yemek yersen bedenini bambaşka bir beden olursun. Yani her şey enerjinin döngüsüdür. Yani bugün denizlerimizi kirlettik, dünyamızı mahvettik kendi ellerimizle. Yani bu en basit örneğimiz. Sonra ne oldu? İklim böyle oldu. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Önce hatayı insan kendinde arayacak. Kendi esareti de beynindedir. Beyninizle düşünmeyi öğrenin birazcık. Yani bu hakaret sakın algılamayın lütfen. Sadece
düşünün ki biraz daha güzelleştirelim dünyamızı. Yani her şeyi güzel bakmaya öğrenmemiz lazım ki yani daha güzel bir hayatımız olsun. Yani geleceğimize, çocuklarımıza daha güzel bir hayat bırakmamız için çocuklarımızı güzel bakmaya öğretmemiz lazım. Her şeyi güzel öğrenmemiz lazım ki yani temiz yaşamamız lazım. Pislik içinde yaşamamamız lazım. Ana temel noktamız bu. Yani etrafındaki her şeyin bir enerjisi var. Yani sen zannedersin ki o bir oyuncak veya o bir duvar, onun bile enerjisi var. O da yani toprak veya su, her şey birbirine e, bağlı olduğu için ve her şey iç içe geçtiği için, her şeyin bir enerjisi olduğu için senin de bir enerjin var. Oradaki olumlu veya olumsuz enerji senin bedenine de geçer. Yani her şey ana noktası güzel bakmak ve temiz olmak ve düzgün bir yaşam. Kötülükle gittiğiniz sürece yani karşı tarafın hayatını da mahvedersiniz, kendi hayatınızı da mahvetmeyin. Mahvetmeyin yani bu şekilde. Siz sadece düşünürsünüz ki o tarafa zarar veriyorsunuz. Halbuki kendi elinize zarar veriyorsunuz. Verdiğiniz her zarar kendinizedir. Hiçbir şey karşı tarafa değildir. O bir defa zarar görer ve sizden zarar gördüğünüz anladığı anda sizin etrafınızdan çekip gider. Halbuki bir zaman sonra bakarsınız ki siz kendinize zarar verdiğinin farkına bile varamazsınız ki en dibe çökmüşsünüzdür. Beyniniz gitmiştir ya da düşünemez hale gelmişsinizdir ve üzerinizde o derece negatif enerjiler saplanmıştır ki yani şeytan aramaya gerek yok. Yani şeytan olmuşsunuzdur açıkçası. Kendinize iyi bakın. Devamını çekmek istiyorum. Lütfen yorum yazarsanız ve like atarsanız çok sevinirim.